Merhaba, ben Berk Armağan. 94 doğumluyum, Halkalı'da yaşıyorum. Halkalı'da sokakta büyüyen son nesildenim. Bu önemli. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği okuyorum. Resim çizme kabiliyetimi 10 yaşımda fark ettik. Fark ettik diyorum çünkü hocalarım bunu fark etmeme sebep oldu. Şu anda seyyah art fikrini oluşturdum ve bu şekilde bardak çizerek dünyayı geziyorum. Her şey Mayıs 2016'da ailemin beni İngilizce kursuna göndermek istemesiyle başladı. İngiltere'de bir dil kursuna gidecektim. Her şeyi ayarladık, belgeler, para falan vesaire. Vizeye başvurdum. Vizeden 2 kere ret aldım. Bu bana 1600 liraya mal oldu. Daha sonrasında kendi kendime İngilizce öğrendim. 1600 lira kaybedince. Size tavsiyem, İngilizceyi 1600 lira kaybederek öğrenebilirsiniz o acıyla. Bardak çizip satarak 19 ülke, 36 şehir gezdim. Avrupa'ya gitmeden önce ben araştırmalarını yapmıştım Avrupa'nın. İşte tarihi olsun, kültürü olsun, yapıları olsun, bunlara göre kendimi hazırlamıştım. Ama döviz bana bir çelme taktı ve bu hayalimi suya düşürdü. Ben de rotamı Balkanlar ve Ukrayna'ya çevirmek zorunda kaldım. Çünkü Avrupa'ya göre bayağı ucuzdu. Biletlerimi ayarladım. Hızlı bir şekilde gelişen bir olaydı benim için. Daha sonrasında işte bu çizeceğim yerleri falan belli bir planını yapamadım. Hani Üsküp'te gezerken örneğin Büyük İskender heykelini gördüm. Onu gezdikten sonra çizdim. Ben bunun fotoğrafını çekeyim, kafeye oturduğumda çizerim dedim. Çünkü daha öncesinden bilmiyordum. Ama Mostar öyle değildi. Çok güzel bir yapı. Bizim tarihimiz açısından da önemli. Mostar'ın çizimini önceden Koçevi'nde yapmıştım ve bu benim için büyük bir kolaylık sağladı. Çünkü oraya gittiğimde vaktim kısıtlıydı. O arada hemen fotoğrafını çekip, videosunu çekip işimi hallettim. Benim zaten temam gideceğim yerlerdeki kültürel ya da şehrin simgelerini çizmek. Çizimini oraya gitmeden önce yapıyorum ve gittiğimde fotoğraf ve video işlerini halletmeye çalışıyorum. Ulaşımımı genel olarak otostopla sağlıyorum. Ama Avrupa'ya gittiğimde Interrail bileti aldım ve oradaki ulaşımımı trenle sağladım. Genel olarak acil durumlarda otobüs, vapur gibi şeylerde kullanabiliyorum ama bunları da söylemek gerekirse otostopun ve trenin olmadığı yerler olabiliyor. Genel mottom zaten ucuza seyahat etmek. 10 yaşımdan beri çiziyorum. Her yüzeye çizim yapabiliyorum. Sadece bu bardakla kısıtlı değil. Bardak fikrinin ortaya çıkması, ya bir arkadaşıma doğum günü sebebiyle bir hediye yapmak istedim. Ya elimdeki kabiliyeti kullanmak aklıma geldi ilk olarak. Ya biraz fikir yürütünce de arkadaşımın sevdiği şeylerden yola çıkarak kahve tutkunu, sevdiği şeyler belli ve bunları bir araya getirip ona güzel bir hediye sunmakla başladı esasında. Sonra bir kahveciye gidip hani bir bardak rica ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar, verdiler. Ben de sonra arkadaşımın sevdiği şeyleri düşünerekten bardağa geçirdim bunu. Sonra bunu ona doğum gününde hediye olarak verdim ve kendisi çok beğendi. Bunu sosyal medyasında paylaştı ve arkadaşları da çok beğendi. Daha sonra ben bunu hani param olmadığında insanlara hediye olarak sunabileceğim fikri ortaya çıktı. Daha sonra işte bir arkadaşımın yine doğum günü vardı. Ve ben ona da hani bardak hediye ettim. Çok sevdiği bir film vardı. O filmi hikayeleştirerek bardaklarla çok güzel bir kompleks bir hale getirdim ve ona hediye ettim. Bayıldı. Hani sonra kız arkadaşı da buna bayıldı ve o da benden bir hediye istedi. Bu böyle devam etti. Hep beğeni seviyesi çok yükseldi. Gezilerimden, yolun bana öğrettikleriyle bu fikri seyyah artla hayata geçirdim ve bardak çizerek dünyayı gezme fikri bu şekilde ortaya çıktı. Bunun başlama olayı da 12 bardak çizerek Şişhane metrosunun yanında bardak satma olayıyla gerçekleşti. O gün orada satabildiğimi görünce hani demek ki insanlar gerçekten bu işe değer veriyorlar ve ben bu şekilde gezebileceğimi gördüm.
ve gerçekten bardak satabiliyorum ve gezebiliyorum. Yani gezimin %80'i bardaklardan kazandığım parayla oluyor. Ve yaşadığım bir takım acil sorunlar sebebiyle bu %20'lik kısım oluştu esasında. İsveç'te yaşadığım diş sorunu sebebiyle yüksek bütçeli bir uçak bileti almam gerekiyordu. Bu %20'lik kısım esasında büyük kısmını o uçak bileti oluşturuyor. Diş ağrım sebebiyle İstanbul'a dönmek zorundayım. Burada işlem yapamadım çünkü doktorla konuşmak 75 euro, muayene 279 euro. O kadar da param zaten yok. Aksiliklerle karşılaşıyorum ama yine de pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Bardakları Instagram üzerinden satıyorum. İstek üzerine çizim yapıyorum ve bunları insanlara kargo ile ulaştırıyorum. Bardakları gezerken satmak da var ama bunu Avrupa'ya gittiğimde öğrendim. Zaten Balkanlarda ben bunu satamadım. Hava çok soğuktu. Sokakta durma gibi bir imkanım yoktu. Ama Avrupa'da, Norveç'te özellikle insanların çok işlek olduğu bir mekana çıktım. Bardaklarımı koydum, satmayı denedim. Kartona yazılar yazdım, işte dünyayı geziyorum, işte bardaklarından alın ki daha fazla yer gezebileyim diye. Bayağı bir süre bekledim ama bardakların satılmadığını gördüm. Daha sonrasında gezdiğimde bunun farkına vardım. Dilenciler önüne beyaz bardak koyup dileniyorlardı. Ben de hani bardakları önüme koyduğumda benim önüme para atıyorlardı. Bunun hani nedenini öğrenmiş oldum. Niye bana para atıyorlar? Niye bardaklarımı satın almıyorlar? Bunu o anda anladım. Bana dilenci muamelesi yapıyorlarmış. Bana, sanatçıya, bana. Yine sokakta bardak satarken tren garının önünde Norveç'te dilenci geldi yanıma. İşte çekirdek ister misin falan diye bana sordu böyle. Yani insanlık yapıyordur diye bir şey demedim. Baktım daha sonra beni süzdü böyle bir. Şöyle bir süzdü. Sen ne yapıyorsun burada falan dedi bana. Bir cevap verdim işte. 1600 liralık İngilizcemle. Bardak satıyorum burada falan. Cebinden para çıkardı 5 kron. Pat diye attı bardağın içine gitti. Çekirdek çitleyerek böyle. Nasıl lan dedim yani. Burada dilenciler sanatçıya para mı atıyor? Nasıl bir ülke lan burası falan. İçimden böyle konuşuyorum. Sonra o gün 100 kron topladım işte. Bir ekmek parası. Ya bütçeden dolayı zaten hani bir yere oturup 7 saat, 8 saat onun çizimini yapmak pek bana uygun değil. Ya param olsa yaparım, niye yapmayayım? Ama bütçem gereği hızlı hareket etmek zorunda olduğum için öncesinden her şeyi planlayıp ve yola çıkıyorum ve çizimlerimi ona göre yapıyorum. Paris'te Louvre Müzesi'ne gittim. Ya bilirsiniz, Louvre'a ne için gidiyorsunuz? Mona Lisa için. Ben de onun için gittim. Ya benim zaten hani insanları etkilemek adına çizdiğim şeyler var ve onlar genelde müzelerdeki çok popüler tablolar oluyor. Mona Lisa'dır, ne bileyim, Scream tablosudur falan. Bunlar gibi. İşte Paris'te Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı görmeye gittim. Çizimini önceden kaldığım hostelde yaptım. Gittiğimde aşırı hani Mona Lisa'nın önünde aşırı sıra olduğunu gördüm ve hani nasıl lan, hani insanlar buna nasıl bakabiliyor buradan falan diye böyle bir tepki gösterdim. Hani nasıl bunun fotoğrafını çekeceğim, nasıl olacak falan diye düşünürken bardağı çıkardım. Pat küt girdim sıranın içine falan, bir baktım öndeyim. İnsanlar falan böyle arkamdan fotoğraflarını falan çekiyorlar. O arada fotoğrafı çekmeye çalıştım. Hani gidenler bilir. Mona Lisa'nın yanına fazla yaklaştırmıyorlar. Hani en önde olsam bile bir mesafe var. Hemen öne girdim. Bir şekilde görevlilerden izin almaya falan çalışıyorum. Olmadı. Ben de her koşullara uyum sağladığım için mecburen yaklaştırdım Mona Lisa'nın önüne bardağı böyle. Çekim yapmaya çalışıyorum falan. Arkamda insanlar falan, böyle flaşlar falan patlıyor. O anın gururuyla böyle fotoğrafımı çektim. Sonra çıktım. Yani bu kadar büyük sanatçıların böyle büyük eserlerini hani 5-6 saat içerisinde çizip orada fotoğraflayabilmek gerçekten benim için gurur verici. Çünkü hani gerçekten büyük bir tecrübem yok. Hani kendi çabalarımla bu şeyleri yapıyorum. Zaten bu bardakları satmıyorum.
Hani ileride bir sergi düşüncem var ve bu bardakları kendime saklıyorum. Evimde duruyor bir köşede böyle. Gurur köşesi. Beni şu ana kadar en çok etkileyen şey kanser hastalığına yakalanmış bir kız çocuğunun hastalığın son evrelerinde yaptığı son çizim esasında. Ya bu kızın yaptığı son çizim de aslında bir doğa tasviri. Sarı bir çadır, yıldızların altında, dağ manzarası, ormanlığın içi. Kız bunu resmetmiş. Bu esasında bir umudu simgeliyor, bir özgürlüğü simgeliyor. Esasında bu çizim bana bir sosyal sorumluluk projesi yapmam gerektiği fikrini ortaya çıkardı. Daha öncesinde zaten yapıyordum sosyal sorumluluk projeleri ama kanserli çocuklarla bizzat hani kendim de işin içine dahil olarak bir proje hayal ettim. Onlarla çizim yapıp onların çizdiklerini bardağa geçirerek o bardakları da kendi takipçilerime sunarak bir para elde etmek ve bu parayı onlara bağışlamak. Konaklamamı genelde yanımda çadır taşıdığım için çadırda, çadırı kullanamadığım anlarda hostelde ya da Couchsurfing'den bulduğum insanların evinde sağlıyorum. Yaşadığım tuhaf da anılar var bu konaklama tecrübelerinde. Bir gün işte Danimarka'da kalacak yer arıyorum. Akşam olmuş falan. Bir yer buldum. Yani insanlardan izole bayağı hani. İşte çadırı kurdum. Zaten gece böyle bir rahatsız yattım. Hani lan biri görür falan düşüncesiyle. Uyudum. Böyle bir sarsıntıya uyandım. Hani sanki tinerci gelmiş falan böyle. Polis gelmiş. Burada çadır kurmak yasak. Hani topla git falan dedi. Ben de tamam hemen toparlanıyorum falan dedim ama o an gerçekten korktum. Hani ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çadır kurmuşum. Parktayım. Ne olacak ki? Kimseye zararım yok. Çadırı hani eşyalarımı toparlamaya çalışıyorum falan bir daha geldi. Çadırı tekrar salladı falan böyle. Lan ne oluyor falan. Tamam çıkıyorum işte. Çıkıyorum ya. Bırak bir dur. Bir müsaade et. Sonra çıktım. Hemen çadırı toplamaya başladım falan. Zaten yağmur yağmıştı geceden. Çamurun falan içinde çadırı topladım falan. Bir anda çıktım böyle yani polis tecrübem de oldu. Daha sonrasında da bir hostelde kaldım Berlin'de. Hostelde böyle hani bir korku evi şeyi vardı böyle bir havası vardı, bir atmosferi vardı. Bir gece işte tuvalete kalktım. Bir kadını gördüm böyle çorapla falan yürüyor. Beyaz saçlı, zapzayıf bir kadın böyle. Lan korktum böyle ne oluyorsun falan hani niye çorapla tuvalete giriyorsun falan içimde sorguluyorum böyle. Sonra işte korkarak tuvalete gitmeye başladım ya karşılaşırsam falan diye. Sonra tuvaletimi tuttum böyle orada odada kaldım. Sabah oldu hemen gittim orada. Ne yaptım yanlış size? Hemen beni toplattırdınız buradan. Şu tarafta kalmıştım. Sonra polisler uyandırmıştı. Wake up! Wake up! Gittiğim yerlere genelde yiyecek götürmüyorum ama Norveç'e gittiğimde götürdüm. Çünkü pahalı olduğu söylendi. Hani bir burgerın 50-60 lira olduğu falan. Ben de ona hazırlıklı olarak yanımda işte konservedir, kuru yemiştir falan alaraktan gitmiştim ve bu bana biraz ağırlık yapmıştı çantamda. Bunun dışında yemeğimi işte süpermarketlerden sürülebilir çikolata, fıstık ezmesi ve muz alıp işte kendimi bu şekilde minimum karnımı doyurabilecek şekilde bütçemi düşünerekten karnımı doyuruyorum. Yani ne yapılır ki? Yani Norveç'e gitmişsin. Orada yerel lezzetleri sürekli tadamazsın. Bir kere, iki kere tadarsın o kadar. Bir gün işte güzel günümdür ya da kötü günümdür kendimi ödüllendirmeyi o yörenin ya gittiğim yerin yerel lezzetlerini tadarak es geçmiyorum genelde. Ukrayna'ya gittiğimde vareniki,
Norveç'te bir şey içime oturdu. Balina eti yiyemedim. Yani oraya özel bir şey. Yiyemedim. Pahalıydı. Bir sonraki gidişimde onu yiyeceğim. Beef tadı varmış yani. Dana eti falan. Ama yiyemedim yani, ne yapalım. Bir gün bir restorana gittim. Çizimim falan masada duruyor, böyle bardak. Ya bir şeye dalmışım. Böyle kamerada fotoğrafları falan inceliyorum. Kafamı bir kaldırdım. Bardak yok. Lan ne oldu? Nereye gitti bu falan bakınıyorum. Heyecanlandım da bayağı. Sonra gittim işte görevlilere falan sordum. Bardağım vardı falan. Aa, ben onu çöpe attım dedim. Ne dedim? Ne? Çöpe mi attın? 5 saat uğraştım lan ben ona dedim. Ne çöpe atması? Geri zekalı falan. Tabii bunları içimden diyorum. Nasıl ya çöpe atarsınız falan. Bayağı bir sinirlendim orada. Gittim çöpe açtım falan. Bardağı çıkardım. Bir şey olmamıştı Allah'tan. Genelde bunun sıkıntısı ıslanma oluyor. Allah'tan ıslanmamıştı. Böyle birkaç tecrübe yaşadım. Bardağı unutmuşum ve çöpe atmışlar. Benim bardakların sorunu bu. Ya, sanat eseri diye nitelendirebiliriz gerçekten. Ortaya büyük emekler sonucu bir şey çıkıyor ve sen bunu gidip çöpe atıyorsun. Bana büyük bir saygısızlık. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şimdi ateş şovu başlıyor. Kahvecide ateş şovu yaşayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ya ben çekemedim lan. Bazı ülkeler beni özellikle çok etkiledi. Norveç'ten bahsedeyim size. Ya İstanbul'da milyon dolarlık yalıların bir arada durduğunu düşünün ve onların normal mahallesi onlar esasında. Onların arasında yürümek ve insan yok gerçekten. Herkes bir şekilde spor yapıyor. İnsanı gerçekten bu şekilde görüyorsun. Ya spor yaparken ya da yürürken falan, yani bir şekilde. Çok az insan var. Doğayla şehrin gerçekten uyum içinde birbirine karışımı bir yer ve beni gerçekten çok etkilemişti. Beni bir diğer etkileyen yer ise Venedik'ti. Yol düşünün, yani asfalt düşünün. O asfalt yerine su var. Ve bu suyla ulaşım sağlanıyor. Deniz otobüsüne falan biniyorsun, işe gidiyorsun, düşün yani. Ve bu adamların gerçekten tek ulaşımı sayılıyor yani orada. Ve bu beni çok etkilemişti. Bir de Polonya'ya gittiğimde toplama kampı beni çok etkilemişti. Yani filmlerde gördüğüm şeyi bizzat yaşadım. Nazilerin insanlara nasıl işkenceler ettiğini bizzat görme fırsatı buldum. Gerçekten hani orası da beni çok etkilemişti kötü anlamda. Ya, insanların böyle bir şey yaşamış olması falan gerçekten kötü. Gün içerisinde sürekli bir yer gezdiğim için sürekli bir insanlarla iletişim halindeyim zaten. Hani girişken olduğum için bu benim için sorun olmuyor. Hemen bir insanla muhabbet kurup hani bir adres soruyorsam hemen onu öğreniyorum. Bazen adresten de öteye gidebiliyor bu. Bir insanla tanışıp onunla bir yer gezdiğim de oluyor. Misal Emil'le tanışmıştım. Danimarkalı bir çocuk. Normalde Norveç'te bir yer arıyordum ben. Ona gittim, sordum. Hani böyle bir yer arıyorum, biliyor musun yeri falan. Resim çizdiğimden de bahsettim. O yeri çizeceğimi falan söyledim. Onun yanından ayrıldım. Arayacağım yeri aramaya koyuldum. Başka insanlarla sohbet edecekken onun peşimden geldiğini fark ettim. Bana bağırdı falan böyle. Hey dostum gel, nereye gidiyorsun falan. Gel çizim yapalım beraber falan. Ben de çiziyorum falan dedi bana. Ben de dedim lan tabii olur, ne olacak yani. Burada seni bulmuşum falan. Hani gel çizelim hadi, ne çizeceğiz falan diye böyle bir muhabbet başladı. Orada da onunla gördüğü, benim de hani ortak bir o noktada buluştuğumuz troller. Burada Emir'le tanıştım. O da çizim yapıyormuş. Öyle şimdi beraber troll çizimi yapacağız. Say hello. Hello. Bunu çizeceğiz. Otostopçu troll. Bir hediye dükkanına oturduk. Başladık. O bir troll seçti, ben bir troll seçtim. Çizime başladık falan. Yaklaşık bir yarım saat kadar beraber çizim yaptık. Sonra yollarımız ayrıldı. Çizim alanlarım genelde belirsiz. Ben her koşullara uyum sağladığım için havalimanında otururken çizim yapıyorum. Ne bileyim, trende giderken sarsıntılı bir şekilde böyle hadi bakalım çizelim falan diyerekten çizim yapıyorum. Ne bileyim, otobüste çizim yapıyorum. Az ışıkta çizim yapıyorum. Çadırda çizim yapmıştım falan. Hani o koşulların bana getirdiği şeyi kendi avantajıma çevirip
çizim yapıyorum ve zamanımı iyi değerlendirmek zorundayım. Gerçekten kısıtlı süre içerisinde güzel işler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde günüm bunları gerçekleştirerek geçiyor. Ya gezme bana aslında çok şey kazandırdı bu yolla. Yani okuldan çok daha fazlasını öğrendim. Ya çok farklı boyutta mimariler, sanat eserleri falan gördüm ve bana gerçekten kültürel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Büyük sanatçıların eserini yerinde gördüm. Bu gerçekten bana büyük bir katkı sağladı. Onun dışında zamanında kayıt olmak istediğim bir kurs vardı ve o zaman param yoktu buna. Hani gerçekten maddi imkansızlıklar sebebiyle gidememiştim ve bu benim hayatımı çok farklı şekilde şekillendirmişti. Bu çizim, ya bu seyyah art sayesinde bu kurstan tam burslu bir şekilde eğitim almaya hak kazandım ve bu bana gerçekten büyük bir özgüven kazandırdı. Sadece kurs anlamında değil, genel olarak yol bana büyük bir özgüven kazandırdı. Ya artık dünyayı gezdikten sonra ben Mars'a gitmek istiyorum abi ya. Hani nasıl söylesem. Mars'a gideceğim ya. Bardak çizerek Mars'a gideceğim. Var mı? Önümde bir engel var mı? Yok. Elon Musk'a bir tane mail atacağım. Bardak çiziyorum ben. Bana destek olun. Ben Mars'a gideceğim. Mars'tan da dünyaya bakacağım böyle. Bardağı resmedeceğim falan. Hayalim bu. Benim gezginlere tavsiyem şu olur. Yani gerçekten bir şey düşünün. Hani düşünerek yola çıkın ki sıkıntı yaşamayın. Bütçenizi yapın, gideceğiniz yerleri planlayın. Tamamen plan dahilinde gidin demiyorum. Ama bir planınız olsun. Sonra plandan çıkın. Ama bunları her şeyi öngörerek yapın yani. Size gerçekten insanlar yardımcı olmak ister. Ama insanların yardımcı olabileceğini baz alaraktan yola çıkmayın. Bu kötü bir davranış bana göre. Siz her şeyi düşünüp yola çıkın. Hani kötü duruma düşerseniz yardıma o zaman ihtiyaç duyun. Zaten insanlar bu konuda destek olacaktır. İlla ki yolun güzel getirileri var. Bu konuda hani gezmek için çok büyük paraya gerçekten bir ihtiyacınız yok yani. Hani planınızı yaptığınızda düşük bütçelerde kendinizi tutarsanız gerçekten düşük bütçelerle gezebilirsiniz. Ben bunu bardak çizerek sağlıyorum. Benim yeteneğim var ve bunu kullanıyorum. Hani sizin de başka bir fikriniz vardır, ne bileyim. Gezerken bir el kabiliyeti öğrenirsiniz misal. Bazı insanlar bileklik yaparak geziyor, ne bileyim. Hani bir para biriktirirsiniz, gezerken de bileklik yaparsınız falan. Ekstra bir gelir sağlarsınız, o günü kurtarırsınız. Yani acil durumlar için biriktirdiğiniz para köşede durur ve o size bir güven verir. Ya yemek konusu için Ukrayna'da özellikle yediğim bir pizza beni çok etkilemişti. İtalya'ya gitmeme rağmen Ukrayna'da yediğim pizza hala aklımda yani. Tavuklu bir pizzaydı böyle, ismini bilmiyorum. Gerçekten şu ana kadar yediğim en iyi pizza Ukrayna Lviv'deydi. Şu ana kadar yediğim en iyi tatlı Roma'da tiramisu'ydu. Pompei denilen bir yerde. Harikuladeydi ve ondan sonra tiramisu yemedim hiç ben. Öyle bir tiramisu'ydu yani, zirveydi. Bana göre en yaşanılabilir yer Norveç. Gerek insanlarıyla, gerek doğasıyla, gerek şehir hayatıyla gerçekten bir bütünlüğü yakalamış ve çok güzel yaşanılabilir bir alan sunmuşlar insanlara. En iyi insanlar da bana göre, hani siz kabul etmeyebilirsiniz, bazı insanlar kabul etmeyebilir ama Sırbistan'daydı. Bilmiyorum, enteresan bir şekilde bana iyi geldiler yani, bahsedilenin aksine. Seyyah Art ismiyle sosyal medyada varım. Çizdiğim bardakları, gezdiğim yerleri,
bu bilgilerin hepsini sosyal medyada paylaşıyorum düzenli bir şekilde. Ve beni buradan takip edebilirsiniz. İsterseniz edin, istemezseniz de etmeyin. Ne yapabilirim yani? Hani ben güzel bir şey yapıyorum. Gittiğim yerlerde bir şey üretiyorum. Ve size farklı bir şekilde o bölgeleri sunuyorum. Takip edip etmemek size kalmış. Kips.